Arkadaşlar herkese merhaba, yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 48. daveti yapacaktık ama ne yazık ki yapamayacağız. Çünkü şöyle bir şey var. Habercilerim, yani benim yardımcılarımın söylediği bir haber var. Bu geçenki davetimizde Mariana Çukuru'nun içinden gelecek olan bir kabile ve kabile reisi vardı. Şimdi şöyle bir şey var. Kabile reisi kendi bir yardımcısını ya da ne bileyim artık vezirimini neydiyse, herhalde veziriydi çünkü yardımcımın söylemesine göre vezirini göndermek isteyip bizimle iletişim kurmaya çalışıyormuş. Ben de davet yapmaya başlayacaktım. Yani 48. daveti yapmaya başlayacaktım. Ama bir şekilde sıkıntı olmaya başladı ve davet olmadı. Ben de ne yaptım? Bu gelen vezirin davetini yapmaya karar verdim. Şimdi daveti yapacağız çünkü her davet açıldığında girmeye çalışıyor. Her davet açıldığında girmeye çalışıyor. 7 Eylül'den önce nasıl çıkmış onu da bilmiyorum. Onun davetini yapacağım. Bakalım bize ne söyleyecek. Bize bir haber getirmiş bence ya da bizimle bir iletişim kurmak istiyor. Çünkü çıkacaklar bunlar 7 Eylül'de. Bu kabile reisi çıkacak. Hem de kabile çıkacak. Yani kabile reisiyle kabile 7 Eylül'de çıkacak ama ne söyleyecekler, ne yapacaklar bilmiyorum. Şimdi onun davetini yapacağız ve bakacağız kimler gelecek, ne söyleyecekler, ne yapacaklar. Hep beraber göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şeyin fil ardi ve la fis semai ve huves semiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şeyin fil ardi ve la fis semai ve huves semiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şeyin fil ardi ve la fis semai ve huves semiul alim. Arkadaşlar koruma duasıdır. Koruma duasını sabah 3 defa, gece yatmadan önce 3 defa okuyun. Sizi kazadan, beladan, kötülüklerden, her türlü musibetten Rabbim Zülcelal ismi şerifiyle korur. Hemen davette başlıyorum ve gelecek olanı merak ediyorum. Bakalım kim gelecek, bizimle ne konuşacak? Büyük ihtimal benim tahminlerim şöyle. Bu kesin bir haber gönderdi. Ya bir şey isteyecek ya da ne bileyim ya bir anlaşma yapacak ya da bir tehdit edecek. Ya da ne bileyim korkutmak için bir şeyler yapmaya çalışacak. Onu sizinle beraber göreceğiz. Bakalım ne diyecek, ne isteyecek. Hep beraber bir görelim bakalım da derdi neymiş. Hemen davetine geçiyorum ve bakayım gelecek olan kim? Kötü bir şey gelecek, saldıran bir şey büyük ihtimal gelir. Ya saldırır ya da bir şekilde zarar vermeye gelebilir. O da olabilir. Ama çok kötü bir zarar verirse ben de onu bir şekilde ona zarar vereceğim. Bu davette öyle yapacağım. Bu davette duruma göre, nabza göre şerbet. Hemen davete geçiyorum. Davet açık. Şu an davet açık ve bu vezir ya da yardımcı ya da yaver ya da ne bileyim o çıkacak olan kabile reisinin saz arkadaşı. Bakalım gelince neden bahsedecek, ne söyleyecek. Bakalım ne diyecek, bilmiyorum. Bir ağırlık var. Bir ağırlık var. Ama bakın, sese bakın. Çok acayip bir ses var. Şu an çok değişik bir ses var. Bu davetin açılmasına işarettir. Tütsüyü yakacaktım aslında. Tütsüyü yakmadım.
tuşu yazsaydım daha iyi olurdu da gelmeyebilirdi. La ilahe illallah. Evet, bakalım ne zaman gelecek. Benim şimdi yardımcılarımla irtibatım devamlı var. İrtibatım devamlı olduğu için biz davete gelmek istiyoruz. Bir şekilde kapının açılmasını istiyorlar. Bir şekilde haber veriyorlar yani. Bakalım bu gelecek olan manyak nasıl bir şey? İçeriye bakalım bir. Bir şuradan gidelim bak. Evet, biri gelmiş bakalım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bizimle konuşmak isteyen davetli sen misin? Konuşabilirsin. Davetimizi isteyen sen miydin? La ilahe illallah. Evet, büyük ihtimal kendisi konuşmadı. Ama gözleri kırmızı değil. Şöyle bir şey var. Düğünlü kitabın davetleri kırmızı gözlü daha korkunç geliyor. Bu Mariana Çukuru'ndan gelecek olan kabilenin yardımcısı acaba yardımcısı mıydı? Yoksa bu başka biri mi? Gözleri kırmızı değil. Bakalım. Bakalım. Acaba o mu değil mi? Ya da davete bu şekilde gelebildi. Kötü bir şekilde gelmesini bekliyordum. Her an her şey olabilir. Her an her şeyi yapabilir. Eğer konuşmazsa iş kötü. Konuşmasını istiyorum. Konuşmazsa iş kötü. Davetli, sesimi duyuyorsan, eğer beni anlıyorsan, kabilenin sözcüsü sen misin? Eğer sensen, bizimle görüşmek için en uygun zaman bu zamandır. Ne söyleyeceğini bekliyorum. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Şimdi bunlar zaten destekleniyor burada. Kötülük yapanlar, bu büyücüler var ya, büyücüler dediğim. Ondan sonra o diğer İzmit konsülünden bahsetmiştim. İzmit konsülü belki bunlarla alakalı bir şeydir. Çünkü bunlar çıktıktan sonra böyle şeyler, böyle olaylar çıkmaya başladı. Yani daha önce öyle bir şey yoktu. Daha önce böyle bir şey yoktu. Yok, Çukur'dan, Mariana Çukuru'ndan çıkacaklarmış, geleceklermiş. 7 Eylül'de geleceklermiş. Sıkıntıları bunlar sanki özel olarak bir şekilde kontrol edilip üzerimize salınıyor. Bunlar çünkü kitaplardan haberleri var. Kitapların saklandığından, kitapların başına bir iş geldiğinden hepsinden haberleri var. Hepsinden haberleri olduğu için yani bize sıkıntı vermek istiyorlar. Bakalım. Bakalım. Seninle konuşmak
Ve seninle iletişime geçmek için buradayım. Bize bir şeyler söyle. Bize bir şeyler söylemen lazım. Kaç gündür peşimizdesin. Ne olacağını söyle. Ah işte. Davete gelen davetli. Bizimle konuş. Ben buraya bir emir ile geldim. Efendimizin emriyle. Efendimizin emriyle. Ne için geldin? Sebep ne? Buraya bir haber getirdim. Bizim gelişimiz büyük bir şer üzerine olacak. Bu şer ortaya çıktığı zaman etrafı kötülük saracak. Ve şu ana kadar yaptığın zarardan payına düşeni alacaksın. Sen efendin mi söylüyor? Payına düşeni alacaksın. Evet, bir tehdit var. Efendisinin emirlerini yerine getiriyor. Çok iyi. Payımıza düşeni alacağız. Bakalım. Payımıza ne düşürecekmiş. Şöyle Velf varken aslında hani bir sıkıntı yapamaz ama böyle bir tehdit etmesi başka bir elden kontrol edildiğine işarettir. Başka bir elden buraya gönderildiğine işarettir. Yoksa böyle normal durduk yere bir tanesi gelip seni tehdit etmez. Normal durduk yere gelip böyle bir şeyler söylemezler. Ama bunun amacı belli zaten. Bunun amacı belli. Bir net olarak konuşsa, ne dediğini bir anlasak. Şurada bakalım. Net olarak bir konuşsa. Efendisi şer olarak geleceğini biliyoruz. Ne diyecek acaba? Bir şekilde bir şey diyecek ama. Davetli, buradaysan çıkabilirsin. Bu ne olacak sizin? Sizin kabile geldikten sonra ne olacak söyle. Bizimle rahat konuşabilirsin. Bizi tanımıyor olabilirsin. Sen ve efendim bizi tanımıyorsun. Sen ve efendim bizi tanımıyorsunuz. Bak, bizi tanımıyorsun. Boş boş konuşuyorsunuz. Efendin, senin efendin bize neden düşmanlık yapıyor? Bunu tam olarak bilmiyoruz. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Efendisi gelecek ama. Niye efendisi kendi gelmedi? Seni gönderdi. Efendin kendi niye gelmedi?
Senin efendin niye gelmedi? Anca yorsunlar ancak. Ha işte orada bak. Senin efendin neden kendisi gelmedi? Gelemedi değil mi? O kadar gücü yok muydu seni gönderdi buraya? Efendime izin yok. Beni buraya göndermek için elinden geleni yaptı. Sende bir emanet varmış. Bu emaneti almaya geleceğiz. Eğer bize kendin verirsen hiçbir sıkıntı yaşamadan gideriz. Ne emaneti? Bunu sen çok iyi biliyorsun. Biz sizinle beraber emaneti alıp gideceğiz. Bizimle beraber mi? Evet. Bu emaneti bize ver. Size emanet yok. Oh. Size emanet yok. Bundan korkuyordum ama. Of. Ansızın saldırdı. Hiç saldıracak gibi bir şekli yok, görüyor musunuz? Saldıracak gibi bir tipi yok aslında. Oh, biraz heyecanlandım ama. Emanet dediği şey büyük ihtimal kitaptan bahsediyor. Bu kitabın peşinde olanlar kudurdular, gerçekten kudurdular. Bu kitabı ele alamayacaklar. Şimdi bu kuyunun içinden olan, Mariana Çukuru'nun içinden olan, şöyle arkamda çıkarsa, Mariana Çukuru'nun içinde olan kabile bir iletişime geçti. Yani bu size söylediğim şahıslar bunlarla iletişime geçti ve onları bir vaat ile oradan çıkaracaklar. Bakın 7 Eylül'de bir ay tutulması olacak. Ay tutulması olduktan sonra bir enerjiyle artık bir şeyle onların yapmasına göre, yani her türlü büyünün farklı yöntemleri var. Bu yöntemleri kullanarak onları oradan çıkaracaklar ve onlara bir şey vaat etmişler. Bu vaat ettikleri şey onların yararına olan bir şey. Sadece bize gelip bizden istediklerini, yani kitabı almak istiyorlar. Bu kitap hangi kitap diyeceksiniz? Bu kitap konsülün peşinde olan kitap. Yani İznik konsülünün peşinde olan kitap. Bu kitabı arıyorlar. Bakın kaç seferdir orada ayin yapıyorlar. Hemen hemen bu 10 gün falan oldu. 10 gün orada bir arama yapıyorlar. Bunu hem kimseye çaktırmadan yapıyorlar hem de bir şekilde gizli olup, yani her yere arıyorlar ama çaktırmadan arıyorlar. Gizli bir şekilde arıyorlar ama bulamıyorlar. Bizim sakladığımızı biliyorlar. Yani bir kitabın üzerinde tılsımın olduğunu biliyorlar. Çünkü onların da büyücüleri var. Onların da yardımcıları var. Tabii bunlar kafir yardımcılar. Gelip onlara diyorlar, yani onlara söylüyorlar. Bu kitap bir tılsım üzerine saklanmış ve bu kitabın bir şekilde ortaya çıkması gerekiyor. Bu yüzden kudurmaya başladılar. Kudursunlar bakalım. Bu efendisi gelip bizi tehdit edecek. Bir şeyler yapacak ama bizim bundan bir laf almamız lazım. Bunun ağzından bir laf almamız lazım. Efendisi hakkında bir bilgi almamız lazım. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bakalım ne olacak, ne diyecek, ne çıkacak. Efendisini çok merak ediyorum. Acaba ismi ne? İsmini çünkü bulamadım. İsmini söyler mi? Onu da bilmiyorum. Eğer ismini söylerse direkt efendisini de çağırabiliriz buraya. Yani çünkü kendi belirli bir gün içinde, belirli bir zaman aralığında gelecek. Ama gelemezse şöyle olacak. Ben kendim ismini öğrenirsem buraya kendim çağırırım. İsmini öğrenemezsek bekleyeceğiz. Artık 7 Eylül'de veya 8 Eylül'de buraya gelebilir. 7 Eylül'de de gelebilir.
şöyle bir şey var. Eğer o gün çekim varsa bile o çekimi iptal edeceğim. Onu bekleyeceğim. Geldiği gibi kayda basacağım ve çekeceğim artık. Bakacağız. Bakacağız. Ne isteyecekse hepimizin gözü önünde isteyecek. Hepimizin gözü önünde. Sizlerin de gözü önünde. Ne isteyecekse isteyecek artık. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yani bu iletişim biraz zor oluyor ya. Bu iletişim gerçekten biraz zor oluyor. İletişim biraz zor oluyor. La ilahe illallah. Buradaysan gel. Şöyle seninle önce bir düzgün konuşalım. Önce bir düzgün konuşmayı öğren. Sonra ne olacağını bize söyle. Ne olacağını bize söyle. Bakın şurada bir ağırlık var. Yani burada bir hareketlilik var. Kamerada göremiyorum ama. Ha işte bak. Bakın şuna bak. Bizim emanetten bahsediyorsun. Bu emanet sizin değil. Sizi buraya kim gönderdiyse sizi ateşe attı demektir. Efendin buraya gelebilir. Eğer efendinin ismini bana söylersen efendini çağırırım. Sen de aradan çıkarsın. Sen onun neysin? Ben efendimin baş yardımcısıyım. Onun bütün işlerinde yardımcı olurum. Buraya gelmemizin sebebi gizlenen kitap. Bunun tılsımını kaldırırsan biz bu kitabı alacağız ve bir daha buraya gelmeyeceğiz. Ama Efendimin sana karşı beslediği bir düşmanlık var. Bunun sebebi nedir? Ben nereden bileyim bunun sebebi nedir? Senin efendini tanımıyorum ki, seni de tanımıyorum. Nasıl bir kabilesiniz siz? Çok kalabalık mısınız? Evet, çok kalabalığız. Beklediğimiz zaman da her yere dağılacağız. En büyük kötülükleri biz yaparız. Bizim yapamayacağımız kötülük ve pislik yoktur. Yani pislik olduğunuzu söylüyorsunuz değil mi? Pislik olduğunuzu kabul ediyorsun. Bizimle bu şekilde konuşmaya devam edersen sana bir kötülük ile karşılık vereceğim. Bana bir kötülük ile karşılık vereceksin. Tamam. Bana bir kötülük ile karşılık vereceksen ver. Tılsımlı kitap. Kitap. Kitabı istiyor. Kitabın tılsımını kaldırmayacağız. Biliyorsunuz o kitabın bir tılsımı var. Bu kitap gizli tutulan bir kitaptır ve bulunmayan bir kitaptır. Çünkü eğer bulunursa biliyorsunuz kitabı arayanlar çok kötü niyetleri var. Öyle bir kötü niyetleri var ki kitabın ilk içinde olan şeylerden bir tanesi çevreye verilecek olan uğursuzluk. Öyle büyük bir uğursuzluk peşindeler ki bu uğursuzluk her şeye delalettir. Yani yaptıkları uğursuzluk nereye isterlerse oraya yapabiliyorlar. Nereye isterlerse. Öyle bir büyüler yapacaklar ki, bunlar öyle şeyler yapacaklar ki tüm toplumu bir şekilde etkileyecek. Herkes etkilenecek. Yani bu kitabın
bir şekilde ele geçmemesi lazım. Yani ben o kitaba da zarar vermek istedim ama çok büyük bir şekilde korunuyor. Buna öyle bir zarar vereceğim. Çünkü gece gündüz onun üzerine çalışıyorum. Gece gündüz üzerine çalıştığım için bir şekilde bunu az kaldı. Yani bir şekilde ele geçireceğim kitabı ve ona bir zarar vereceğim, yakacağım yani. Olduğu yerde yanacak bu kitap. Ondan sonra bulduklarında küllenmiş bir kitapla beraber çalışmaya başlasınlar bakalım. Şu an sadece gizlemeyle yetinmiyorum ama az kaldı. Biraz daha gayret. Bulmalarına, yani bulmadan biraz daha gayret yaparsam, onları bulmadan tabii az daha çalışırsam olacak. Efendileri. Yardımcıları, bunların yardımcıları aynı şeydeki gibi. Bizim mesela bir başkan var, başkan yardımcısı var, müdür var, müdür yardımcısı var. Bunlarda da reis var, reis yardımcısı var. Zaten yardımcı olmasa bunların işi biraz zor. Aynı şöyle sadece bir başkan kendi başına bir iş yapabilir mi? Yapamaz. İnanın var ya, şöyle ne zaman gelirse gelsin onların neyin peşinde olduğunu zaten biliyorsun. Bizim tek amacımız şu. Gelirse gelsin, ne istiyorsa, şöyle bir yanmış bir kitap mesela verirsek onlara, o zaman onu da alabilirler. Yani bu kitap yanlış demezler. Mesela düşünün, bu istedikleri kitaba bir zarar verdim. Kitabı zayi ettim, yani yaktım. Bir şekilde yandı. Geldikleri zaman mesela işte bu kitabı alın desem, o kitap yanmış olsa bile onu alacaklar. Mecbur alacaklar. Çünkü sebebi sonuçta alıyorlar, yani kitabı alıyorlar. Nasıl yandığını bilemezler. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü daha önce aynısı oldu. Zarar verdiğimiz bir emanet istediler. Zarar verdiğim halde o emanet kayboldu. Kitap da olduğu yerde kaybolacak. Gömüldüğü yerde kaybolacak. Bunlar zaten gömülen bir şeyi kaybetmede meşhurlar. Tabii şimdi her şeyi duyuyor. Her şeyi duyuyor ama bizim de bir şekilde duyurmamamız lazım. Karşıda hiç çıkmadı. Karşıda burada hiç çıkmadı. Ama genel ağırlık o tarafta. Genel ağırlık o tarafta. Burada çıkmıyor. Bu anlaşılan devamlı içeride çıkacak. Evet, efendisi buraya gönderilen yardımcı. Şu an bir şey görülmüyor. Eğer buradaysan konuşabilirsin. İlla gözükmene gerek yok. Evet. Demek ki ortada çıkıyor. Evet. Efendinin istediği kitap. Öyle değil mi? Doğru. Bu kitap önemli bir yere hizmet etmektedir. Bizim olanı bize vereceksin. Sadece istediğimiz bu. Bunun dışında başka bir şey istemiyoruz. Ama kesinlikle seni bırakmayacağız. Yani efendim seninle bir şekilde irtibat kuracak. Neden gelemiyor? Sen niye geliyorsun? O neden gelemiyor? Benim gelmem daha kolay oldu. Efendimin gelmesi daha zor. Bunun sebebi
tehlike. Yani sen canını tehlikeye attın değil mi? Bak efendin seni neden önce gönderdi? Çünkü sen ölebilirsin. Yani sana her şey olabilir. Efendin kendi korkusundan gelemedi. Korkudan gelemedi yani. Böyle olduğunu zannetmiyorum. Böyle olduğu doğru. Efendim korkudan gelemedi. Çünkü belirli gün daha olmadan buraya birinin gelmesi çok riskli. Eğer şu an imkanı olsaydı kendi gelirdi. Seni gözden çıkmış. Yani o senin ölmeni düşünüyor. Bence var ya, efendin sana bir oyun oynadı. Bak bunu iyi düşün. Gitti. Bu da şey yapmasın. Mazino gibi efendisine gitmesin. Mazino'yu nasıl gaza getirdik? Mazino şeye gitti. Bu Mesein'in üstüne gitti. Mesein de onu da bir şekilde bir çırpıda Mazino'yu yok etti. Bu da şimdi efendisinin başına gidecek. Dediğim doğru aslında. Efendisi bunu şey yapmış. Normalde efendisi gelebilir. Ama bir şekilde tehlikeye girdiler bunlar. Çünkü bekledikleri zaman olmasa beklemeden önce, yani o zaman gelmeden önce çıkarlarsa zarar görürler. Hatta bunların ölümüne de sebep olabilir. Efendisi o yüzden gelmedi. Kafayı kullanmış. Bunu yollamış. Yani buna bir şey olursa olsun. Ama hani ben gelirsem o da ne zaman gelecek? Bu büyük ihtimal onların o güneş tutulduğu zaman, yani ay tutulduğu zaman, ay tutulmasında gelecek. 7 Eylül'de. Bakalım. Eğer giderse efendisiyle bir şekilde savaşmaz, yapamazsa belki hesap sorabilir. Diyebilir sen beni öldürmek için mi gönderdin? O da tabii bir yalan söyleyecek ona. O da diyecek olur mu öyle şey ya? Sen bizim en kıymetlimizsin. Senden başka kimse gidemez. Bak ben bile gidemiyorum, ben seni gönderdim diyecek. Ben bile gidemiyorum. Sen geldin, o şekilde söyleyecekler ve onu kandıracaklar. Bir şekilde kandıracaklar. Şimdi sadece kitap üzerine mi geldi bilmiyorum. Kitap üzerine olmayabilir. Başka bir şey de olabilir. Sadece kitap olmayabilir. Önden de şunu söylüyor. Önden diyor ki, yani kitabın tılsımını kaldır. Biz o kitabı bir şekilde alalım, götürelim, verelim. Kime verecekler? Bunları gönderenlere. Kim görevlendirdiyse ona verecekler. Ona vermeyi düşünüyorlar ama verebilecekler mi bilmiyorum. Bakalım. Bunlar bir şekilde o tılsımı kaldırmadan benim o kitabı bir an önce yakmam lazım. O kitap bir an önce yanarsa ne uğursuzluk olur ne başka bir şey olur. Ama bu kitap yanmazsa büyük bir uğursuzluk herkesi bekliyor. Daha doğrusu tüm dünyayı bekliyor. Hiç kimse kaldığı yerde rahat kalmayacak. Hiç kimsenin rahatı kendine kalmayacak. Yani o şu dese bana bir şey olmaz, öbürü dese bana bir şey olmaz, aslında onlara da olacak. En güvendikleri kişiler onlara bir şekilde ihanet edecek. Bu ihanetle birbirlerinin başlarını yiyecekler. Yesinler. Kim kötülük yapıyorsa, kim bu kötülüğe de ortak oluyorsa birbirinin başını yesin. Yani ben isterim bunları. Kendi dertleriyle dertlensinler. Ya şunlar bir bitsin. Şöyle bir davetleri var. Özel davetler var. Bunları kamera karşısında çoğunu açıklayacağım. Özel davetler var. Bu özel davetlerin de sırları var. Sırları sizle paylaşacağım. Mesela doğaüstü olacak şeyler, yapılacak şeyler, bunların tarifini veren davetler var. Yeni davetler. Bu davetleri yapacağız ve bu tarifleri sizlerle paylaşacağım. Yani bunun artık gizlisi saklısı olmayacak. Yapabilen yapsın, yapamayan yapamaz. Bu bir şey olacak bizim için. Hem bir çalışma, hem bir öğreti, hem bir ne bileyim. Bir şekilde sırları ortaya çıkaracağız. Sırlar dediğimiz şu, aslında havasta olan sırlar. Havasta yapılabilecek şeyler bunlar. Yani hiç olmayacak şeyler değil. Olmayacak şeyler zaten kim söylerse zaten saçmalar. Biz olacak olan şeylerden bahsediyoruz. Olacak olan şeyler, şöyle gidelim de. Konsül her şekilde gidip bir yerde ayin yapıyor. Biz orada
Hiçbir şey yapmıyoruz, bekliyoruz. Adamlar ayin yapıyor. Bazı böyle yalan da olsa, kötü de olsa, yanlış da olsa peşlerinde gidiyorlar. Yani bir şekilde ibadet ettiklerini zannediyorlar. Sonuçta şöyle bir şey var. Yani yaptıkları bir şey üzerine de olsa yapıyorlar bir şekilde. Biz ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Koca bir hiç. Sıfır. Sıfır elde var sıfır. Sonra bunlardan yardım istiyorlar. Bunlardan yıllardır bunlarla çalışıyorlar zaten. Bakın şurada sanki. Şöyle çoğu zaman görüyorum. Bakın çoğu zaman görüyorum kamera yakalamıyor. Şurada mesela. Belki de çıkabilir. Burada mesela 2 sefer karartıyla görüldü sonra gitti. Bazen şöyle de oluyor. Mesela hafiften şöyle şurada hafiften bir karartı oluyor. Çıkacak gibi oluyor. Hani bozuk televizyon olur ya görüntü bir gelir gider. Bazen onun gibi oluyor. Acaba şeyden mi oluyor? Kendi mesela şeyi yok. Kendi enerjisi yok. Yayın gelip gidiyormuş gibi düşünebilirsiniz. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Evet. Benim bahsedeceğim önemli bir konu var. Biz geldikten sonra bir kaza olacak. Bu kaza büyük bir ses çıkaracak. Bu ses çıkaran kaza çok büyük bir yankı getirecek. Bizim liderimiz buraya geldiği zaman belki onunla bir anlaşma da yapabilirsin. Bu anlaşmayı yaparsan seni Mariana Çukuru'nda ağırlayacak. Orada her şeyi gösterecek. Bizim orada büyük sırlarımız var. Bu sırları seninle paylaşacak. Şimdi bana düşmandınız, şimdi dost mu olmaya çalışıyorsun? Ya da bir şekilde bir tuzak mı kurmaya çalışıyorsun, anlamadım. Hayır, dediklerim doğru. Benimle ilgili ne duyduysan hepsi yanlış olabilir. Ama ben şu an doğrular söylüyorum. Efendim seni kendi sarayında ağırlayacak. Orada sana her şeyi gösterecek. Eğer bizimle işbirliği yaparsan sana birçok şey verecek. Ben sizinle işbirliği yapmam. Çünkü siz şer üzerinesiniz. Senin efendin de şer üzerine. Sizin aradığınız şeyler kötü kişilerin aradığı şeylerdir. İstediğin kadar efendine git söyle. Ben oraya gelirsem sadece size zarar vermek için gelirim. Başka hiçbir şey için gelmem. Anladın mı beni? Konuştum ama var ya, her an saldıracak diye de hafiften bir ürperdim. Çünkü sinirlendi. Böyle bir kabardı. Dedim şu an saldıracak. Kesin saldıracak. Bana bak, şuna bak ya, diyor ki bana bak. Eğer buradaysan var ya, ay yordu beni. Şuna bak, bize yardımcı olursan, bizimle işbirliği yaparsan, efendim sana güzel şeyler verecek. Aslında şöyle yapacaksın. Mariana Çukuru'na gireceksin. Ben aslında giderim oraya. Çok bekler. Aslında bekler. Beklesin. Efendim beklesin beni. Ben gelirim oraya. Efendim beni beklesin. Mariana Çukuru'na gideceğim, göreceğim. Bir boyut daveti oraya olur aslında. Boyut davetiyle bunların ne olduğunu, kim olduğunu, her şeyi görebilirim. Oraya. Poyraz burada olsaydı şimdi Mariana Çukuru'na bir boyut daveti yapabilirdim aslında. Mariana Çukuru'na. Poyraz'ın geldiği gün, eğer bunların çıkacağı günden önce olursa, Poyraz'ın geldiği gün bir
bir boyut daveti yaparım. Bakalım bunlar orada ne yapıyorlar. Bazı arkadaşlarımız şöyle demiş. Mesei'nin olduğu yer Mariana Çukuru. O da okyanusun altındaydı ya, belki o yüzden yanlış anlamış olabilirler. Mesei'nin Bermuda Şeytan Üçgeni'nin içinde, yani o altta bir piramit vardı. Bu piramidin içinde kristal piramit var ya, kristalden yapılmış bir piramit var. Mesei'nin onun içindeydi. Ama bu Mariana Çukuru daha yeni. Biz bununla daha önce hiç bahsetmedik. Mariana Çukuru'ndan hiçbir şekilde bahsetmedik. Sadece gelen davetli size söylemişti. Çukurdan çıkacak olanlar var. İşte ay tutulmasında, ay tutulduğu zaman da şöyle bir etki oluyor. İnsanlar üzerinde mesela bir psikolojik etki oluyor. Bu psikolojik etki aslında şöyle, yani bir dalga yayılıyor, bir enerji yayılıyor. Bu enerji kimisine böyle bir rahatsızlık veriyor, kimisine sıkıntı veriyor, kimisine de enerji veriyor. Yani olabiliyor böyle şeyler. Çünkü ay tutulmasında aynı şey gibi bu gelgit oluyor ya denizlerde, ayın etkisiyle gelgit oluyor basınçtan dolayı. Aynı onun etkisi gibi insanlara da böyle bir etki veriyor aslında. Yani o etki de aslında bir enerjidir. Bu enerjiyle dışarıya çıkacak olan kabile, ama reisi var ya, merak ediyorum. Reisi öyle bir merak ediyorum ki davette göreceksiniz onu. Davette geldiği zaman göreceksiniz. Nasıl bir şeyse onları bir ele geçirirsek, onlarla bir şekilde irtibat kurup, onlarla bir şekilde dost olursak, yani dost olmayızsa ancak Müslüman olursa dost oluruz. Onun dışında bunlar dost olmaz. Bunlardan hayır gelmez. Ama işbirliği içine girersek, yani bir şekilde onların iyi olduğunu anlarsak, ne bileyim ya, bir görmek lazım aslında nasıl bir şey olduğunu. Bakın hemen şu karşıda bakın. Işığı çevirdiğim gibi kayboluyor. Işığı çevirmeden bir şey yok. Ama ışık çevrildiği zaman bir bakıyorsun, yallah gitti. Eğer buradaysan çıkabilirsin. Elma deyince çık, armut deyince çıkma. Şöyle ben kendime aslında biraz strese girdiğim zaman böyle şeyler söylüyorum. Normalde söylememem lazım. Ama kendi kendime tek başıma yaptığım davetlerde biraz daha gergin oluyorum. Sebebi ise yorgunluk. Yani yoruluyorum daha doğrusu. Çünkü hem çekim yapıp hem davetliyle konuşup bir şekilde onu beklemek bazen geriyor beni. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Hazreti Yunus'un tövbe duası, Hazreti Yunus'un pişmanlık duası, Hazreti Yunus'un kurtuluş duası. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. En sıkıştığınız yerde, en daraldığınız yerde bu duayı okuyup, yani bu zikri çekip kurtulabilirsiniz. Söylediğin sözler bize çok zarar veriyor. Davet bitene kadar söylemesen iyi olur. Ben zaten siz zarar göresiniz diye o şekilde söylüyorum. Gel, ben seni İslam'a davet edeceğim. İslam'a gel ve bizimle beraber ol. Yol varsa budur. Yoktur başka yol. Nereye kadar böyle gideceksiniz? Bakın cehennem var. Bakın, imandan başkası yalan. Gelin Allah'ın ipine sarılalım. Bize ne söylediğinin farkında mısın?
Tabii farkındayım. Siz kimsiniz? Size ne söylediğim farkındayım. Sizin farkındayım tabii, gelin. İslam'a davetlisiniz. İslam'la şereflenin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Tabii işine gelmedi, kayboldu. Kim bilir ne söyleyecekti, bilmiyorum. Ama artık dayanamıyorum yani bazen böyle şeylere. Dayanamıyorum yani, bir şekilde tebliğ etmek istiyorum. Bir şekilde davet etmek istiyorum. Ben de davet ediyorum. Onlar nasıl davet ediyorsa ben de davet ediyorum. Normalde yapmamam lazımdı. Çünkü yok, kayboldu. Kim bilir ne söyleyecekti. Hiç de umurumda değil. Ne söylerse söylesin. Yok, efendisinden bir şekilde bir haber getirmiş. Efendisi pazarlık peşine gelmişler buraya. Ben niye lafı uzatıyorum anlamadım. Diyeceğim defol git, efendin gelsin. Geldiği zaman öyle diyeceğim. Sen diyeceğim defol git. İstediğini de yapmıyorum. Efendine ne söylerse söyle. Bakalım efendin geldiğinde ne yapacak? Yani böyle şey olmaz. Araya. Efendisi de bunu öldürmek için göndermiş. Yani bunun başına bir iş gelirse karşı taraftaki bir tane, yani benden bahsediyorum. Karşı taraftaki eğer dişliyse bunu da yakarsa, yanarsa da bu yansın. Belki yardımcısı da değil. Belki de baş yardımcısı değildir yani. Aradan seçtiği bir tanesidir, bilmiyorum. Öyle bir alem ki bu alemin içinde her şey var. Değişik bir yaşantı var. Onlar da aynı insanlar gibi imtihana tabidirler. Yani imtihan, Allah Zülcelal'in imtihanı. Onların da cenneti var. Onlar da cennet cehennem içinde mesuller. Yani cehenneme gidecek olanlar da var. Cennete gidecek olanlar da var. Çünkü Rabbimiz Müslümanları, insanları ve cinleri kendine ibadet etsin diye yarattı. Yani bir şekilde ahiret, günah, sevap onlar için de var. Bizim içimizde var. Yani ne bileyim, keşke herkes doğru yolu bulsa. Keşke herkes doğru yolda olsa ama olmuyor. Bir şekilde bir şeyleri birileri bozuyor. Bir şeyleri birileri bozuyor. Ne oldu? Gel, bir daha bir şey demeyeceğim. Gel, ne söyleyeceksen söyle. Benim de zamanım yok. Beni boşuna yordun. Ne söyleyeceksen söyle. Beni geldin burada boşu boşuna yordun. Şu an bekliyorum. Efendini de dört gözle bekliyorum. Efendinin de gelsin. Efendinin ismini söyle. Onu çağıralım. Eğer ismini söylersen mesela onu çağırabiliriz. Efendisinin ismini söylemez. Çünkü biliyor yani. Efendisinin ismini söylersen başına ne geleceğini biliyor. Söylemez. O yüzden ben de kendim bulursam kendim çağırırım. Eğer erkenden bulursam onlar gelmeden önce davetini yaparım ve bunun kaydını da alırım. Bakalım, ismini daha önceden bulursam, şu an yardımcılarım bir şekilde bunu araştırıyorlar. Eğer bulurlarsa bize bir şekilde bunu çağıracağız, göreceğiz. Eğer bulamazlarsa zaten kendisi gelecek. Ne olduğunu da o zaman göreceğiz. Ne mal olduğunu o zaman göreceğiz. Bakalım efendisi neymiş. Şu an merak ve titizlikle bekliyorum ama evet. Davetin sahibi. Buraya gelmeni bekliyorum şu an. Şu an gelmeni bekliyorum. Bakalım derdin ne? Derdinin ne olduğunu. Derdi kitap. Kendim onu aslında biraz daha şey yapıyorum. Yani onu çıkmaza sokmaya çalışıyorum. Derdinin ne olduğunu biliyoruz. Hepimiz öğrendik zaten derdinin ne olduğunu da. La ilahe illallah. Evet. Bak
Bakıyorum da enerji toplayınca hemen geliyorsun. Şu an sen bize davetlisin. Bizim bulunduğumuz yere gelirsen, efendimle sen bir anlaşma yapmaya hazır olabilirsiniz. Nereye davetliyim? Bizim kabileye, efendimin sarayına. Efendinin ismini ver, ben geleyim oraya. Bunu yapamam. Şimdi sen bunu yapamazsan ben de gelemem. Nasıl geleceğim? Seni biz götüreceğiz. Eğer üzerimdekini çıkarırsan beraber gidebiliriz. Beraber nereye gideceğiz? Efendimin sarayına. Üzerimde ne olduğunu biliyor musun? Evet. Bunu sen de biliyorsun. Şu an üzerinde bizi engelleyen bir şey var. Bunu çıkarman lazım. Eğer çıkarırsan beraber gideriz. Bak benim sizinle bir işim yok. Siz kendiniz bulaşıyorsunuz. Ben niye çıkarayım onu? Ben sizden neden geleyim? Siz gelecekseniz gelin. Efendim de gelecekse gelsin. Tamam. Bunun dışında benden bir şey çıkmaz. İster gelin ister gelmeyin. Yani ne yapacaksanız yapın. Seni buraya çağırdım ama boş işler için geldiğini anladım. Yok ya. Üzerindekini çıkar. Üzerindeki dediği vefkimi çıkarmamı istiyor. Vefk de korumadır. Yani korumayı çıkarırsan daveti de yapmasın. Tamam bunlarla beraber yallah. Git oraya. Ondan sonra hatta gitmeden bu elinden geleni yapar. Şöyle insan aklını bile oynatır. Ya bunlardan uzak durmak lazım. Bunları ne bileyim belki bilmeyen biri olsa böyle bir davet yapsa üzerindekini çıkar işte senle şuraya gideceğiz. Kandırabilir, bunlar çok basit şeyler aslında. Basit bir kandırmaca gibi ama bu davet içinde çok çabuk bir şekilde kanıyorsun. Hani şöyle bir dolandırıcı arıyor ya telefonla. Diyorsun ya nasıl dolandırdı seni ya? Hiç mi ayıkmadın? Ayıkamıyorsun. Biliyor musunuz? Bir boşluğa denk gelince her insan bir boşluğa denk gelince bir şekilde yani zarar görüyorsun. Bunlar da öyle bir şey anlatıyor ki çok bakın siz izlerken çok basit olduğunu diyorsunuz yani. İşte ya çıkarır mı şuna bak çocuk kandırır gibi. Aslında öyle değil. Yani daveti yapan kişi gerçekten kanıyor. Yani biraz daha konuşsa belki beni de ikna edecek. Onun gibi bir durum var. Öyle bir durum var. Bu durumu da biz bir şekilde dikkat edip yani kanmamaya çalışacağız. Ben şimdi bunun davetini kapatacağım. Bunun davetini kapatacağım ve şimdiden onlara zarar vermek için elimden geleni yapacağım. Çünkü bunlar biraz uzatmaya başladılar. Ya o efendisi gelecek buraya çıkacak. Ya o efendisini göreceğiz ya da bir şekilde onunla irtibata geçeceğim ki biz artık düğümlü kitaba devam edelim. Düğümlü kitabın bakın 48, 49, 50 bunların davetleri artık gelecek. 137 davet var. Düğümlü kitabın 137 daveti. Onlar kim bilir neler getirecek. Kim bilir bize neler söyleyecekler. Şu an biz onu yapmak için bekliyoruz ve böyleleri araya çıkıyor. Benim davetlere devamlı bir sekte vurmaya başladılar. Bunları bir şekilde kendim engelleyeceğim. Bunları bir şekilde bitirmek, yani şunları bir aradan çıkarırsak biz zaten o şeylere başlayacağız ve çok faydalı işler yapacağız. Çok. Yani öyle bir faydalı işler yapacağız ki herkese faydası olacak. Bakalım. Böyle başkalarından, büyücülerden hiçbir şekilde zarar görmeden bunların işini bir şekilde bozacağız. Ben daveti kapatacağım ve daveti kapatacağım. Çünkü yapacak bir şey yok. Gitsin efendisine ne söylüyorsa söylesin. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza destek olan bütün arkadaşlarıma buradan canı gönülden teşekkür ederim. Hepinizden haberim var. Hakan bana haber veriyor bu konu hakkında. Destek olan arkadaşlarımıza buradan şükranlarımı sunarım. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.